Hepinize merhabalar. Bugün önümde gördüğünüz gibi şöyle kocaman bir kokoreçim var yine. Daha önce bu kokoreçin bir eşini bir kere daha yapmıştım. Onu Gurus Mangal'da böyle fırın kokoreç mantığında pişirmiştim, hatırlarsınız. İzlemeyen arkadaşlar ekranın sağ üst köşesinden bunu izleyebilirler. Bugün aynı kokoreçi farklı bir sistemde pişireceğim. Şu arkamda gördüğünüz Weber mangalında pişireceğim bugün. Şöyle görebileceğiniz gibi çok kallavi büyük bir parça. Açıkçası daha önce geldiğinde güzel bir kokoreçti. Şimdi aynı arkadaştan tekrar bir kokoreç istedim. Nasıl olduğunu tabi bilmiyorum. Sonuçta kokoreçi kendim sarmadığım için içindeki malzemeyi bilmiyorum ama inşallah iyi çıkar diyoruz. İsterseniz hadi başlayalım. Evet, bugün pişirme işlemimizi Weber Mastertouch GBS mangalımızda yapacağız. Şu an daha yeni geldi. Bununla ilgili bir inceleme çekmiştim. O incelemeyi izlemeyen arkadaşlar ekranın sağ üst köşesinden izleyebilirler. Gerçekten çok fazlasıyla fonksiyonel bir mangal. Bugün uzun bir pişirme olacak. Gördüğünüz gibi kalın bir kokoreç. O yüzden de uzun yanma süresine sahip kömürler tercih edeceğim ki arada çok fazla kömür eklememe ihtiyaç olmasın diye. Bu kömürler yaklaşık 4 saate yakın yanma süresine sahip ve oldukça yüksek derecelerde yanıyor. O yüzden de bugün bunları tercih ettim. İlk etapta hemen hemen bir kovaya yakın kömür koydum içine. İçine de bu benim kullandığım parafin tutuşturucular var. Şunlar. Daha önce geçen Instagram'da da paylaşmıştım hatta. 2 tane parafin tutuşturuculardan kömürün altına koyuyoruz. Yakıyorum. Bunu üzerine koyuyorum. Alt havalandırmam şu an tamamen açık. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika sonra kömürlerim hazır olacak. Evet, kömürlerimiz tutuşurken biz de bir yandan kokoreçte işimizi halledelim. Çok fazla bir işimiz yok. Şu an kokoreçim çok donuk durumda değil. Bana geldiğinde donuktu. Ben buzdolabının alt kısmında bir süre çözdürdüm bunu. Şimdi şişimi şöyle mümkün olduğu kadar ortasına olacak şekilde ortasından geçiriyorum böyle. Evet, arkadan çıktık. Dengelemek önemli burada. Şurada iki tarafta çentikleri var bakın. Biz bu çentiklere uyduracağız. Şöyle bunları ortalı şekilde yerleştiriyoruz. Diğer tarafından da iyice sıkıştırıyorum. Kokoreç piştikçe küçülüyor. O yüzden de daha sonra da müdahale edebilirsiniz ama ilk başta şöyle biraz sıkı sıkı sararsanız bu şekilde. Ben kokoreçe şu noktada herhangi bir şey koymuyorum. Olduğu gibi pişiriyorum. Şimdi şöyle kalınca bir kokoreç olduğu için pişmesi birkaç saat alacaktır. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Daha önce kanalımda 2 tane kokoreç videosu vardı. Kokoreç konusunda herhangi bir uzmanlığım yok. Kendim sarmıyorum. Hazır sarılmış şekilde alıyorum. O 2 videoda da kokoreçi sıcakken kesmiştim. Kesince doğal olarak dağılıyor. Bazı arkadaşlar dedi ki abi önden pişirip biraz soğutup o şekilde dilimlersen daha iyi olur. Bugün mümkün olduğu kadar erken başladım. Arada 1-2 saat kadar soğutmayı planlıyorum. Şimdi kömürlerim hazır olmak üzere. İsterseniz mangala geçebiliriz. Yaklaşık 15 dakika kadar oldu. Şöyle görebileceğiniz gibi artık kömürlerim tutuştu. Üstteki birkaç tane de tutuşmak üzere. Onlar alta geleceği için açıkçası vakit kazanmak istiyorum. Şimdi şu kömür sepetlerimizi koyduk. Şimdi bu noktada setup önemli. Bu sepetler bu anlamda çok güzel iş görüyor. Kömürlerimi sağa ve sola gelecek şekilde yerleştirdim. Kokoreç pişme esnasında çok fazla yağ ve su kaybediyor. O yüzden de mangalınızı berbat eder. Hem suyunu toplamak, mangalınızı korumak hem de kalan suları daha sonra değerlendirmek için ortaya bir tane toplama kabı koyuyorum. Son olarak da evet, kurulumumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi şu an altındaki hazneye damlamaya başladı bile. Kenarlarda kömürlerim çok aşırı yüksek ateş istemiyorum. O yüzden
alt havalandırmayı yarım gibi açık bıraktım. Üst kapağını da kapatıyorum. Üst havalandırmayı da ilk etapta şöyle yarım açık bırakıyorum. Profesyonel olduğum bir konu değil kokoreç. Ama kendi çapımda denemeler yapıyorum. Bir kere çok düşük sıcaklıklarda denedim. Aşırı küçüldü. Bir kere çok yüksek sıcaklıkta denedim. Dışı kurudu, içi küçülmüş. En güzel performansı şöyle orta sıcaklıklarda alabiliyoruz. O yüzden de ben şimdi şu şekilde hemen hemen 3'te 1 gibi üst kısmı açık bıraktım. Kömürlerim taze. Şu an derecem yükselmeye devam ediyor. İlk etapta 180-200 dereceler bizim için uygundur. Artık bu şekilde bırakacağım. Bir süre sonra kontrole geleceğim. Yaklaşık bir 20 dakika kadar oldu. Şu an bakın 240 derecelerle başladık. Gayet güzel gidiyor. Ama ben kalın bir kokoreç olduğu için içinin de pişmesini istiyorum. O yüzden alttan havalandırmayı birazcık daha kıstım. Şimdi dereceleri biraz daha aşağı çekiyoruz. Yaklaşık olarak 1 saat oldu. Gördüğünüz gibi şekle girmeye başladık. Şöyle gösterelim. Daha yolumuz uzun. An itibariyle 2 saate yaklaştık. Bakın halen daha derecemiz 200 derecelerde. Kömürümüz gayet güzel iş çıkarıyor. Şöyle bir durumunu kontrol edelim. Gayet güzel pişmeye başladı. Altına da gördüğünüz gibi bolca yağını ve suyunu atıyor. Kömürlerimiz hala güzel durumda. Bu şekilde içi pişmesini istiyoruz. O yüzden biraz daha devam. Evet arkadaşlar, beklemeye devam ediyoruz. Size biraz da manzara izleteyim dedim. Bakalım, yaklaşık 3 saat oldu gibi. Neredeyse 3 saate geldik. Şu an 180 dereceye düştü. Ama kömürlerimiz çok güzel iş çıkardı. Gördüğünüz gibi artık ilk pişirme işleminin sonuna geldik. Bu kadar yeter. Bayağı küçüldü kokoreçimiz. Gördüğünüz gibi altında da oldukça fazla su birikti. Ben şöyle bir kontrol amaçlı bakın. Şöyle batırdığınız zaman hiçbir direnç yok. Artık içi tamamen piştiğini anlayabiliyoruz bu şekilde. Kokoreçim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle gösterelim. Bu arada yağları damlamaya devam ediyor. Ben şimdi ikinci aşamaya geçmeden önce 1-2 saat kadar dinlendireceğim kokoreçi. Birazcık soğusun, artık soğuduğu kadarıyla o şekilde devam edeceğiz. Bakalım bir fark olacak mı? Şimdi mangalımızı şöyle en kısık altına da üstüne de iyice kısıyorum. Kömürlerin bir miktar daha, yani ben dinlendirene kadar ayakta kalırsa kalır, kalmazsa çok da önemli değil. Tekrardan bir kömür yakmamız gerekecek. Yaklaşık 2 saat daha geçti. Şu an artık kömürlerim sönmüş gibi. Çok hafif bir ısı var. Bunun üzerine şimdi kömür ekleyerek tekrar canlandıracağız. Bu arada şu karışım vardı. Bunun içine de ekmek kırıp sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Biz öyle yapacağız. Üzerine ben biraz meşe kömürü ekleyeceğim. Şimdi çok artık uzun bir pişirme işlemi kalmadı. Sadece son çıtırdatmayı yapacağız. O yüzden de artık meşe kömürüyle işimi görebilirim. Şimdi kömürlerimizi canlandırmak için bizim şu yerleme makinemiz var ya, artık biliyorsunuz. Bunu biraz kullanalım. Şöyle birkaç dakika üflesin. Evet, yaklaşık bir 7-8 dakika oldu herhalde. Kömürlerim hazır. Şöyle kenara 1-2 parça koyalım. Ekmekleri kızartmak için lazım olabilir bize bunlar. Az bir şey yeterli olur. Izgaraya yerleştirelim. Döküm tavamı ortaya yerleştiriyorum. Bu bir yandan kızsın. Biz de artık işimize dönelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim kokoreçi. Daha önce de bu şekilde pişiriyordum. Ben hemen sıcak sıcak kesip dilimliyordum. O şekilde yapıyorduk. Daha önceki videolara gelen yorumlarda bazı kokoreççi arkadaşlar da yazmış sağ olsunlar.
Biz dediler ki önden pişiririz, birkaç saat dinlendiririz, sonra dilimlersen eğer böyle dağılmaz kokoreçin. Bugün onların dediklerini yaptım. Şimdi gelin bakalım nasıl olmuş. Şöyle bakın, dedikleri gibi gerçekten bu sefer dağılmadı. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Bu kısımları alacağız. Tavaya geçiyoruz. Bu arada biz ekmeğimizi de hazırlayalım. Ekmek de şurada kenarlara bir miktar kömür koymuştum. Ekmeğim de burada ısına dursun. Şöyle bir bakalım. Şuraya bakın. Şu görüntülere bayılıyorum ya. Ekmeğimiz çıtır çıtır oldu. Kokoreçlerimizi de şöyle alalım. Bu birazcık daha durabilir sanki. Şimdi bugün kokoreçe açıkçası güveniyorum. O yüzden de öyle hani çok küçültmeyi düşünmüyorum. Şöyle bakın, zaten lokum gibi bölünüyor. Şöyle bir iri kıyım yapmayı düşünüyorum. Şunu bir koyalım içine. Şunu da koyalım. Vallahi lokum gibi olmuş. Şunu şöyle bir parçasını şöyle bir boş bir denemek istiyorum ya. Kendimi Midyeci Ahmet gibi hissettim şu an. Müsaadenizle tadıyorum. Bitti. Vallahi yemin ediyorum lokum olmuş ya. Gerçekten lokum gibi. Şimdi biz normalde daha önceden de yapmıştım. Domatesli biberli yaparız. Ama insanlarda bir inanılmaz bir ön yargı var. Abi ona koydun menemen yaptın. Abi öyle oldu. Abi böyle oldu. Alın size bugün İzmir usulü yumuşacık lokum gibi. Üzerine tuz koyuyorum. Kimyon. Kırmızı toz biber. Biraz da pul biber koyacağım. Öyle tahmin ediyorum. Bu olmuştur herhalde İzmir usulü. Şimdi müsaadenizle şunun bir tadına bakmak istiyorum. Sizin için tadıyorum. Arkadaşlar gerçekten lokum gibi. En ufak dişinize dahi takılmıyor. Zaten şöyle göstereyim. Gerçekten kesilmesinden, her şeyinden anlaşılıyor. Gerçekten güzel oldu. Geçen videoda bu kısmına yaparken kamera çekmemişti. İnşallah bu sefer bir terslik olmaz. Şöyle bir parçayı da uzay şeklinde yapalım. Bu arada kokoreçim kalitesi gayet güzel çıktı. Yani bizim Bursa şartlarında bulabildiğimiz en iyi kokoreç. Bunları da bir koyalım, kızartalım. Bence bu kadarı yeterli olmuştur. Gayet güzel oldu. Bunları da tahtamıza alabiliriz. Ekmeğim de gayet güzel. Bakın. Çıtır çıtır oldu. Şu an artık yani uzayda bildiğim kadarıyla direktman şöyle kocaman bir şeyi koyuyoruz araya. Evet arkadaşlar, bugün yarım kokoreçi koyduk içine. Şöyle, hatta bunu bir fotoğrafını da çekelim ya. Instagram için birkaç fotoğraf da aldık. Bu arada lütfen Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. @bilim adresinden sizi bekliyorum. Kokoreçin içine yine aynı şekilde tuz atıyorum. Kimyon. Kırmızı toz biber. Birazcık da pul biber. Şöyle bir şey oldu. İnsani bir şey olmadı. Gerçekten Midyeci Ahmet gibi olduk. Şimdi müsaadenizle bu kallavi kokoreçi sizin için tadıyorum.
Biraz büyük yutmuşum ama gerçekten çok güzel. Ya acayip güzel. Arkadaşlar daha fazla size işkence etmeyelim. İki türlü denedik bugün. Bir tarafta iri kıyım İzmir usulü. Bir tarafta da uzay denedik. Gerçekten güzel bir kokoreçti. Yani daha iyisini en azından ben kendi adıma yemedim. İzmir'de Asım Usta'yı çok methediyorlar ama ben daha henüz yiyemedim. İnşallah bir gün oradan da kısmet olur. Yeriz, yorumumuzu yaparız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.